Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kullanmadığım bu fulardan torunuma etek ve crop ikilisini nasıl yaptım anlatmaya çalışacağım. Şal olarak da kullandım. Uç kısımlarında ve ortasında çok güzel desenler var. Kalıp olarak 5-6 yaşa uygun elbisesinden yararlandım. Etek boyu 37 santim. Fularımız çok esnek bir kumaş olduğundan önce ikiye katlayıp 3 kenarını toplu iğne ile tutturdum. Lastik payı ile 39 santim işaretleyip kestim. Bu arada fularımız 1.80'e 75 santim. Fuların ucundaki püsküller eteğin alt kısmı olacak. Lastik payı da vererek 39 santim çizdim. Elbisenin bel kısmı 35 santim. Crop için bu şekilde kumaşı önce ikiye katladım. Az desenli olan alt kısmı ortalayarak motifi 17,5 35 santim çizdikten sonra yan kenar için de 13 santim çizdim. Kol altı için 6-7 santim çizdikten sonra kol yüksekliği için de 17 santim çizdim. Ve bu çizdiğim yerleri birleştirdim. Yaka oyuntusunu tahmini olarak çizdikten sonra bu kısmı önce kestim. Ve daha sonra ikiye katlayıp geri kalan kısmı çizip kestim. Sabunla işaretlediğim yerlerin dışında 1-1,5 santim pay bırakarak kestim. Yaka kısmını da biraz oydum. Ön kısmı daha açık, arkası biraz daha kapalı. Kesme işlemini tamamladıktan sonra eteğin dikişiyle başladım. Her iki yan kenarı 1 santim pay bırakarak diktim. Yan kenarlar fuların kenarı olduğu için ip atmayacak. Fakat bel kısmını kestiğimizden ipleri çok atan bir kumaş. Zikzak ayarına getirip bel kısmını da geçtikten sonra eteğin bel kısmı için lastik geçireceğimden kıvırarak 2 santim olarak diktim. Sonra bir makine ayağı yaklaşık yarım santim eteğin üst kısmından da kenarından diktim ve bel kısmını da tamamladım. Daha sonra lastik geçirip bağladım. Etek çok kolay oldu. Crop da bence öyle. Her iki omuzu ve yanları 1,5 santim içeriden işaretlediğim yerden diktim. Çok çabuk atan bir kumaş olduğundan biraz fazlalıkları kestikten sonra yine makinemi zikzak ayarına getirip her iki yanı ve omuzları bu kez 2 kez zikzak olarak geçtim.
Kollarındaki fazla ipleri kestikten sonra incecik tersinden bu şekilde yarım santim kıvırarak diktim. İki kolu ve yanları, etek ucunu yarım santim kıvırdıktan sonra karşılıklı kollar eşit mi, omuzlar eşit mi diye kontrol ettikten sonra arka ve ön yakayı biraz daha işaretleyip açtım. Çünkü plajda giymesini istiyorum. Düğme yapmak istemedim. Kafası rahatlıkla geçsin diye. Arkadan da derin oydum. Ön yakadan da biraz daha derin oydum. Ve bu yaka kısmına pervaz geçirmeden yine kol ve etek ucundaki gibi kıvıracak olduğumdan atmaması için zikzak geçtim. Yakayı da iç kısma yarım santim içeriden kıvırdıktan sonra daha rahat üstünden dikmek için ütüledim. Teyellediğim yerleri ve sonra bu kısımları diktim. Tellerini söktükten sonra tekrar ütüleyerek crop'u da tamamladım. Bunun dikişi de çok kolay oldu. Artan kumaşları ekledim ve saç bandı yaptım. Saç bandını istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Crop'u tekrar ölçülendirirsek yan kenar 11 santim, omuz genişliği 11 santim, etek ucundan arka yaka yüksekliği 24 santim, ön yaka yüksekliği 18,5, etek ucu genişliği de 34 santim. Sizler de çocuklarınızın giydiği elbiseleri kalıp olarak kullanarak bu şekilde basitçe crop ve etek dikebilirsiniz. Torunum Nefes bu kıyafeti, takımı çok sevecek. Çünkü etek giymeyi çok seviyor. Sizler de eşarp satılan mağazalardan bu şekilde fular ya da şal satın alıp çocuklarınızın elbiselerinden yola çıkarak kalıp yaparak çok rahatlıkla bir günde dikebileceğiniz etek ve croplar yapabilirsiniz. Nefes bayıldı ve çok severek plajda giyecek. Günlük kıyafet olarak da giyilebilir. Umarım faydalı bir içerik olmuştur ve beğenmişsinizdir. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de ne diyorum? Asla hobisiz kalmayınız diyorum.